Merhaba, Prenses Hoyba hoş geldiniz. Bu aşçıyım işte ben. İşte ben doktor değilim. Ben aşçıyım işte. Herkese merhabalar. Azide Hobi'ye ve Prenses Hobi'ye hoş geldiniz. Evet. Şimdi uzun zamandır Betül'ün öksürüğü vardı. Öksürük geçti. Şu anda balgam sorunu yaşıyoruz. Bundan önce de ben birkaç tane tarif yayınlamıştım bununla ilgili. Bu sefer biraz daha farklı bir şey yapıyorum. Yani yaptığım tarifleri birleştirerek. Bunu da yine internet sayfalarından siz de görmüşsünüzdür. Bazı profesörlerin falan sayfasında da var. Neyse. Zencefil, limon, Kayısı, soğan, sarımsak ve tarçın ve limon kullanacağız. Şimdi yapmaya başlayalım. Evet. Ben de şimdi biz bana da olsun. Hop. Şimdi şurubu hazırlamaya başlayacağız. Tamam, hadi başlayalım. Bu Şimdi çok soğanı kavanozun içine koydum ve sıra sarımsaklarda. Ben de onları şuna yapacağım. Böyle yapacağım. Sarımsakları da doğradık ve içine koyuyoruz kavanoza. Hepsini koyuyoruz. Düşenleri de lütfen. Kenara düştü. İyi. Ve kabuk tarçınları koyuyoruz. Bir tanesi yeterli. Niye? Bir kabuk tarçın. Bir tane lütfen. Seçeyim mi? Neyse ben... Hadi. Ve şimdi üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edeceğiz. Ay, tabağın altına da bir sarımsak saklanmış. Sarımsak saklanmış. Tamam. Şimdi üzerine kaynar su ilave ediyoruz. Bir su bardağı yaklaşık. Niye öyle yapıyorsun anne? Şimdi bunun üzerine bir kapak. Kapatıyoruz üstünü. Ben şöyle kapatıyorum. Şimdi bu oda ısısına gelecek. Yani biraz böyle ılık olunca da bal. Evet, ılıklaşınca da içine balı ilave edeceğiz. Şimdilik bekliyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Şimdi zencefili aslında kaynarken koymam gerekiyordu. Teknik hata yaptım. Şimdi şu kadar. Bakayım ona bir. Göster canım. Merhaba. Zencefil. Bu kadar zencefil yeterli. Hemen onu soyup ince ince dilim yapacağım. Şimdi zencefilleri içine ekliyoruz. Evet. Anne ekliyor muydu? Şu anda zam oldu. Zencefilleri de içine koyduk. Ve hala çok sıcak zaten. Çok sıcak. Biraz daha ılıklaşınca içindeki balığı, sarımsağı çıkaracağım. Ve Çıkarma. ne dedim ya? Çekiz dedin. Ay, buhar oldu şimdi. Ilıklaşınca dediğim gibi balı ekleyeceğim içine ve limonu sıkacağım. Şu anda değil ama. Şimdi soğanları süzdüm. Şu su kaldı ve biraz da zencefili attım içine. Ne ekleyeceğim? Limon. Limon suyunu sıkıyorum. Yarım limon suyu ekleyeceğim ben. Ve şimdi de bir yemek kaşığı, çok dolu dolu da olmasın diye dikkat ettim güya, bal koyuyorum içine. Bir yemek kaşığı bal. Şimdi artık öksürük şurubu hazır. Evet, benden şimdilik bu kadar. Bu tarifi zaten ben, yani bunu değil ama soğanı geçen yıl yapmıştım. Yine Betül'ün anormal balgam vardı. Bir İspanyol arkadaşın tavsiyesi üzerineydi. Sonra baktım gerçekten bütün sayfalarda da varmış. Soğanı dilimliyorsunuz. Üzerine şeker koy demişti o. Ben ama bal koymuştum. Öyle bir tarif yapmıştım. O da işe yaramıştı ama çok etkili de değildi.
Turp olayını da bilirsiniz. Babam böyle küçükken bize çok yaparlarmış, annemler anlatıyor yani annem. Turptan hani balı böyle sızdıra sızdıra. Yani zencefil, bal, bunlar özellikle hani öksürük, tıskırık, bağışıklık sistemi, tarçın keza o da aynı şekilde. Zencefil ve bu sefer de ilk defa da bunu deniyorum. Şimdi bunu ben buzdolabında muhafaza edeceğim ki öyle dursun. Yemekten sonra birer yemek kaşığı değil de tatlı kaşığı, aynı şurup verir gibi vereceğim. Sizinle de neticeyi bu videonun altına açıklama bölümüne, yani etkisini gördüğüm zaman mutlaka yazacağım. Benden şimdilik bu kadar. Ben doktor değilim ya da hani bu konularda uzman kesinlikle değilim. Sadece bazı şeyler işe yarıyor. Yani bunu zaten hani yıllarca Lokman hekimler söylemişler, anlatmışlar. Maranki zaten söylüyor. İbrahim Saraçoğlu ya da doktorlar aynı şekilde zaten. Hani artık alternatif tıbbı reddeden doktor yani. Annem sadece öğreniyor. Görüşmek üzere. Benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.